Merhaba, bugünkü masamızda oldukça yoğun, kişisel tanıklıklarla dolu bir kaynak var. Evet, oldukça sarsıcı bir metin. Behere Kampı'ndan Mahmur Kampı'na Mültecilik adlı kitaptan sizin için derlediğimiz notlar. Bu metin 1990'larda Türkiye'nin güneydoğusundan Kuzey Irak'a göç etmek zorunda kalan binlerce insanın 10 yılı aşkın bir süre boyunca yaşadıklarını anlatıyor. Sayısız kampta verdikleri bir hayatta kalma mücadelesi aslında. Kesinlikle. Ve sıfırdan bir toplum inşa etme çabasını belgeliyor. Amacımız bu karmaşık ve acı dolu yolculuktan en can alıcı noktaları, en insani anları çekip çıkararak size aktarmak. Evet, bu gerçekten de sadece bir yerden bir yere göç etmenin çok ötesinde bir hikaye. En zorlu, en imkansız görünen koşullar altında bir topluluğun kendini nasıl yeniden var ettiğinin, kendi kurumlarını nasıl kurduğun bir anlatısı. Ama başlamadan şunu netleştirmek önemli sanırım. Kaynak, olayları çok belirli bir siyasi perspektiften ele alıyor ve anlatısını da bu çerçeve üzerine kuruyor. Doğru. Bizim buradaki görevimiz bu perspektifi doğrulamak ya da yanlışlamak değil. Biz size sadece kaynakta neyin nasıl anlatıldığını tarafsız bir şekilde sunmaya çalışacağız. Harika. O zaman en temel soruyla başlayalım. Bu insanlar neden evlerini, köylerini, yani yüzlerce yıllık düzenlerini bırakıp bu belirsiz yolculuğa çıkmak zorunda kaldılar? Kaynak bu sorunun cevabını nerede arıyor? Kaynak bu sorunun cevabını doğrudan 1990'lı yılların başındaki Güneydoğu Anadolu bölgesinin siyasi ve askeri atmosferine bağlıyor. O döneme yani. Aynen. Anlatıya göre o dönemde bölgedeki köylerde yaşayan insanlar devlet tarafından bir yol ayrımına getiriliyor. Ya devletin yanında yer alıp silahlanacaklar ya da köylerini terk edecekler. İşte bu noktada koruculuk sistemi denilen yapı devreye giriyor sanırım. Tam olarak o. Bu kavramı sıkça duyarız ama kaynak bunu tam olarak nasıl tanımlıyor, dinleyicilerimiz için biraz açabilir miyiz? Elbette. Kaynağın anlatımına göre koruculuk sistemi, devletin PKK'ya karşı mücadelede yerel halktan oluşturduğu silahlı bir milis gücü. Anladım. Metin bu sistemin köylülere bir seçenek olarak sunulmadığını, aksine bir dayatma olduğunu iddia ediyor. Yani ya korucu olursunuz ya da burayı terk edersiniz, aksi takdirde terörist olarak kabul edilirsiniz mesajının verildiğini öne sürüyor. Çok net bir mesaj, evet. Ve kitap, bu dayatmayı reddeden köylerin, köy yakma, askeri operasyonlar, yayla yasakları gibi ağır baskılarla karşılaştığını ve göçün temel nedeninin de bu olduğunu belirtiyor. Kısacası kaynak bize şunu söylüyor. Bu insanlar hadi gidelim demediler, artık burada kalamayız demek zorunda bırakıldılar. Yani bir tercih değil, bir zorunluluktan bahsediyoruz. Kaynaktaki kişisel tanıklıklar bu durumu çok daha somut hale getiriyor zaten. Halil Kara adında bir tanığın sözleri beni çok etkiledi. Bir keresinde köyümüze 21 pare top atışı yapıldı. Zaten her gün havan atışlarıyla bizi köyü terk etmeye zorluyorlardı. Ve ekliyor, çocuklarımız top atışları durana kadar uyumadılar, hayatımız alt üst olmuştu. Evet, bu çok çarpıcı bir detay. Bu cümleyi okuduğunuzda meselenin siyasi bir pozisyon almaktan çıkıp çocuğunu uyutabilme gibi en temel insani bir kaygıya dönüştüğünü görüyorsunuz. Kesinlikle. O tanıklıklar, o büyük siyasi anlatının içindeki bireysel dramları gözler önüne seriyor. Bir başka tanık ise tehdidin ne kadar açık olduğunu anlatıyor. Nasıl? Bir alay komutanının köylerini topladığını ve onlara "Botan'daki köyleri bombaladık, size 1 ay süre veriyorum, köyü terk etmezseniz aynısını size de yaparız" dediğini aktarıyor. Doğrudan bir tehdit yani. Aynen. Kaynak bu ve benzeri tanıklıklarla göçün bireysel ve keyfi kararlardan değil, sistematik bir zorlama politikasının sonucu olarak kitlesel bir şekilde gerçekleştiğini iddia ediyor. Binlerce insan, bazen bütün bir köy, aynı anda yola düşüyor. Yani bu insanlar sadece evlerinden sürülmüyor, aynı zamanda bir belirsizliğe doğru itiliyorlar. Ama hikayenin belki de en sarsıcı kısmı bu yolculuğun tek bir duraktan ibaret olmaması. Evet. Kaynakta anlatıldığına göre bu bir yerden bir yere gitmek değil, adeta sürekli bir yerinden edilme hali. Bu çok önemli bir nokta. Bu bir A noktasından B noktasına varış hikayesi değil. Kaynak, Bihehere kampından başlayıp sırasıyla Bihere, Geliye Kıyamet'e, Şeraniş, Etruş, Nahtarlan, Ninova ve en sonunda Mahmur'a kadar.
8 farklı yer. Evet, tam 8 farklı kamp veya yerleşim sürecini belgeliyor. Düşünün, tam her şeyi yeniden kurmuşken, bir çadır ya da baraka edinmişken, bir düzen oturtmuşken tekrar yollara düşmek zorunda kalıyorlar. Bu fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da inanılmaz yıpratıcı bir süreç olmalı. Kesinlikle. Peki bu kamplardaki yaşam nasıldı? Kaynak bu sürekli yer değiştirme halindeki hayatı nasıl resmediyor? Binlerce insan bir arada, yabancı bir coğrafyada ne gibi zorluklarla karşılaşıyor? Kitap bu kamplardaki yaşamı aslında birbiriyle iç içe geçmiş 3 temel dinamik üzerinden anlatıyor. Dışarıdan gelen tehditler, içerideki insanüstü hayatta kalma mücadelesi ve tüm bunlara rağmen geliştirilen o inanılmaz iç örgütlenme. Dış tehditlerden başlayalım o zaman. Dış tehditler konusunda kaynak şaşırtıcı bir iddiada bulunuyor. En büyük baskının kardeş olarak gördüklerini belirttikleri Kuzey Irak'taki ana Kürt siyasi partilerinden biri olan Kürdistan Demokrat Partisi'nden, yani KDP'den geldiğini söylüyor. Bu gerçekten de şaşırtıcı. Neden böyle bir durum yaşanmış? Kaynak bu çatışmanın kökenini nasıl açıklıyor? Kitap bu durumu KDP'nin Türkiye ile olan ilişkilerine ve tabii PKK ile olan siyasi rekabetine bağlıyor. Anladım. Metinde yer alan iddialara göre KDP Türkiye ile işbirliği yaparak bu kampları bir an önce dağıtmak istiyordu. Bu amaçla kampları sürekli baskı uyguladığı, ekonomik ambargo koyarak gıda ve ilaç girişini engellediği, su ve elektrik gibi temel ihtiyaçları kestiği, Hatta zaman zaman doğrudan silahlı saldırılar düzenlediği iddia ediliyor. aynen öyle. Bunlar çok ağır iddialar. Metinde bu iddiaları destekleyecek somut olaylar anlatılıyor mu? Evet, metin bu konuda çok sayıda spesifik tarih ve olay anlatıyor. Okurken insanı gerçekten durduran anlar var. Örneğin 16 Haziran 1997'de KDP güçlerinin Erbil'deki bir hastaneye baskın düzenleyerek orada tedavi gören, aralarında PKK'lıların da bulunduğu yaklaşık 300 kişiyi katlettiği iddiası. 300 kişi. Evet, bu iddialardan en ağırı bir başka olay 29 Aralık 1997'de yaşanıyor. Anlatıya göre kampın içinden geçen bir KDP aracından etrafa rastgele ateş açılıyor ve Osman Sadık, Kara Velat ve Yusuf Kara isimli 3 sivil hayatını kaybediyor. Siviller yani. Evet, bu olaylar kaynakta kamp halkının kendisini sürekli bir tehdit altında hissetmesinin nedenleri olarak sıralanıyor. Bir yanda böyle dış tehditler ve siyasi baskılar var. Diğer yandaysa en temel insani ihtiyaçlar, hayatta kalma mücadelesi nasıl anlatılıyor? O kısım gerçekten de insanlık onurunun sınırlarının ne kadar zorlandığını gösteriyor. Özellikle Etbuş kampında uygulandığı iddia edilen aylarca süren ambargolar nedeniyle halkın kelimenin tam anlamıyla açlıkla boğuştuğu anlatılıyor. Bu diyor. Abartı değil sanırım, değil. Tanıklar kar altından otları kazıyıp yediklerini, meşe palamutlarını kaynatıp tükettiklerini anlatıyorlar. Bir tanığın şu ifadesi çok çarpıcı. Ambargo o kadar şiddetliymiş ki çocuklar toprağa dökülen mercimek tanelerini tek tek toplayıp ağızlarına atmaya çalışıyormuş. İnanılır gibi değil. Yetersiz beslenme ve ilaçsızlık nedeniyle özellikle çocuklar ve yaşlılar arasında dizenteri, tifo gibi salgın hastalıkların yayıldığı ve çok sayıda can kaybı yaşandığı belirtiliyor. Tam bu noktada insan peki bu insanlar nasıl dayandı diye soruyor. Hikaye burada bitmiyor değil mi? İşte burada pasif bir mağduriyet anlatısından çıkıp aktif bir direnişe, bir toplum kurma çabasına geçiyoruz sanırım. Aynen öyle ve hikayenin belki de en etkileyici kısmı bu. Tüm bu yokluğa, baskıya, ölümlere rağmen bu topluluk dağılmıyor. Tersine kenetleniyor. Tam tersine daha sıkı kenetlenerek kendi öz yönetimini ve kurumlarını inşa etmeye başlıyor. Özellikle son ve kalıcı durakları olan Mahmur kampında bu durum zirveye ulaşıyor. Nasıl bir yapı kuruyorlar? En üst yönetim organı olarak her mahalleden halkın kendi seçtiği temsilcilerden oluşan bir halk meclisi kuruyorlar. Bu meclis, kampın idari, sosyal, siyasi ve hatta adli hayatını düzenleyen temel yapı haline geliyor. Yani dışarıdan bir otoriteye bağlı olmadan kendi kendilerini yönetmeye başlıyorlar. Peki bu meclis dışında ne gibi yapılar kuruyorlar? Neredeyse modern bir şehirde bulabileceğiniz her türlü sivil toplum yapısını kuruyorlar. Ama en çarpıcı olanı eğitim. Evet, Kendi okullarını, ilkokul, ortaokul, lise kurup Türkiye'de o dönemde yasak olan ana dilleri Kürtçe ile eğitim vermeye başlıyorlar. O detayı okuduğumda bir an duraksadım.
kerpiçten yapılmış sıralarda eğitim. Bu yokluğun ortasında umudu somut bir şeye dönüştürmek gibi. Kesinlikle. Sadece bir baraka değil, bir okul inşa etme iradesi. Bu inanılmaz bir şey. Gıda ve güvenlik gibi en temel sorunlarla boğuşurken bir topluluğun önceliğinin bir okul kurmak olması ne anlama geliyor sizce? Bu tam olarak sizin söylediğiniz anlama geliyor. Bu fiziksel hayatta kalmanın ötesinde bir kimliği, bir kültürü ve bir geleceği hayatta tutmanın onlar için ne kadar merkezi olduğunu gösteriyor. Aslında bu, biz sadece barınmıyoruz, var olmaya devam ediyoruz demenin en güçlü yolu. Ve bu sadece okullarla sınırlı kalmıyor. Hiç kalmıyor. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımı için bir kadın vakfı kuruluyor. Kendi tarihlerini ve yaşadıklarını belgelemek için bir basın kurumu oluşturuluyor. Kültürlerini yaşatmak için kültür ve sanat merkezi, kayıplarını onurlandırmak için şehit aileleri kurumu. Hatta bir gaziler kurumu bile var. Evet, savaşta yaralananlarla ilgilenmek için bir gaziler kurumu. Adeta sıfırdan kendi kendine yeten bir toplum modeli inşa ediliyor. Basın kurumunun hikayesi de başlı başına bir film konusu gibi. İşe tek bir daktiloyla başlayıp sonra bir şekilde eski bilgisayarlar bularak kendi matbaalarını kurmaları. Ve o matbaada yüzlerce kitap, dergi basmaları. Evet, bu bilginin ve hikayenin ne kadar önemli olduğunun kanıtı. Kendi anlatılarını kendileri yazmak istiyorlar. Evet, bu örgütlenme sadece bir tepki değil, aynı zamanda bilinçli bir siyasi projeydi. Mahmur'un fiziksel dönüşümü de bu projenin bir parçası. Nasıl yani? Kaynak, halkın imece usulüyle yani kolektif bir emekle çalışarak akreplerle dolu çorak bir araziyi nasıl yaşanılır bir yere dönüştürdüğünü uzun uzun anlatıyor. Kendi evlerini kerpiçten kendileri yapıyorlar, sokaklarını düzenliyorlar, kanalizasyon sistemi kuruyorlar. Ama en güzeli her evin önüne küçük bostanlar ekip sebze yetiştirmeleri, rengarenk çiçekler dikerek adeta çölün ortasında yeşil bir vaha yaratmaları. Aynen öyle. Bu sadece barınma ihtiyacını karşılamak değil, bu umudu canlı tutma, yaşamı güzelleştirme ve hayata karşı estetik bir direniş gösterme çabası. Peki tüm bu 10 yıllık mücadele, kurulan onca kurum, çölün ortasında yaratılan bu yaşam, kaynak bu insanların geleceğe dair beklentilerini nasıl aktarıyor? Bu kadar acı çeken, sıfırdan bir toplum inşa eden bu insanların nihai hedefine, Türkiye'ye geri dönmek istiyorlar mı? Metne göre evet, nihai hedefleri geri dönmek, ancak bu dönüşü herhangi bir koşulda kabul etmiyorlar. Koşulları var yani. Tabii. Onlar için çözüm sadece yakılan köylerinin yeniden inşa edilmesi gibi fiziksel şartların iyileştirilmesiyle mümkün değil. Çözümün çok daha köklü olması gerektiğine inanıyorlar. Ne gibi talepleri var? Kaynak onların taleplerini birkaç ana başlıkta topluyor. Türkiye'de demokratik hakların tam olarak tanınması, Kürt kimliğinin ve Kürtçe ana dilde eğitimin anayasal güvence altına alınması ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılarak Kürt sorununun çözümünde muhatap alınması. Yani aslında siyasi bir çözüm talep ediyorlar. Yaşadıkları tüm bu sürecin ancak kalıcı bir barış ve demokratik bir çözümle anlam kazanacağını düşünüyorlar. Aynen öyle. Kaynağın aktardığına göre bu noktada Mahmur'u artık sadece bir mülteci kampı olarak görmüyorlar. Ne olarak görüyorlar? Onu kendi ifadeleriyle demokratik ekolojik kadın özgürlükçü toplum paradigmasının hayata geçirildiği bir model, bir laboratuvar olarak tanımlıyorlar. İlginç bir tanım. Yani devlete dayanmayan, kendi kendini yöneten, ekolojiye ve kadın özgürlüğüne dayalı alternatif bir yaşam modelini burada denediklerini ve bunun gelecekteki bir çözüm içinde bir örnek olabileceğini düşünüyorlar. Bu kaynakta anlatılanlar gerçekten de bir mülteci kampı algısını tamamen değiştiriyor. Genelde aklımıza gelen o çaresizlik, edilgenlik ve dram görüntüsünün yerine inanılmaz bir toplumsal dayanışma, örgütlenme ve hayata tutunma iradesi koyuyor. Evet. Yokluğun içinde var edilen kurumlar, tehditlere karşı geliştirilen bir öz yönetim ve en önemlisi her şeye rağmen yitirilmeyen bir gelecek vizyonu. Kesinlikle. Ve unutmayalım ki bizim burada anlattıklarımız yüzlerce sayfalık, sayısız tanıklık ve detay içeren bu kapsamlı kaynağın sadece bir özeti. Her bir kurumun kuruluş hikayesi, ambargo altındaki her bir gün,
Her bir bireyin anısı kendi içinde çok daha derin ve katmanlı öyküler barındırıyor. Biz sadece yüzeydeki en çarpıcı noktaları sunmaya çalıştık. Aynen öyle. Bu derinlemesine analizin sonunda aklınızda biraz daha dönüp durması için bir soru bırakmak istiyorum. Bir topluluk gıda, güvenlik, barınma gibi en temel hayatta kalma araçlarından dahi yoksun bırakıldığında onu bir arada tutan ve sıfırdan okullar, meclisler, kültür merkezleri inşa etme gücünü veren asıl harç ne olabilir? Sadece ortak bir kaderi paylaşmanın getirdiği zorunlu bir dayanışma mı, yoksa en başından beri paylaşılan bilinçli bir siyasi ve kültürel proje mi? Bu soru sanırım Mahmur'un hikayesinin merkezinde duruyor.